Herkese merhabalar. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Hindistanlı bir YouTube kullanıcısı tarafından yüklenmiş ve 30 milyonun üzerinde izlenmiş. Sadece 3 malzemeli. Çok basit ama bir o kadar da lezzetli bir pasta tarifi vereceğim. Benim bugüne kadar yediğim en lezzetli brownie diyebilirim. Tadı o şekilde. Ve tarifime geçiyorum. Tarifim 450 gram bisküvi, kakaolu bisküvi özellikle kullandım. Ama evinizde böyle kalmış, kıyıda köşede kalmış bisküviler varsa onları da kullanabilirsiniz. 500 milim süt kullandım. 1,5 pakette kabartma tozu ekledim. Sadece bu kadar. Ve bisküvilerimi rondodan geçiriyorum. Eğer rondonuz yoksa bir buzdolabı poşetinin falan içerisine koyup ezebilirsiniz. Bütün bisküvilerimi bu şekilde çektim. Bisküvilerimi çırpacağım kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 1,5 paket kabartma tozu ekliyorum. Ama inanın bu lezzeti tadan gerçekten hayran kalacak. Mutlaka deneyin. Kabartma tozunu karıştırıyorum öncelikle. Sütümü yavaş yavaş ekliyorum. Tam tamına 500 milim süt kullandım. Yani 2,5 su bardağından biraz fazla diyebilirim. Yine ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomu buraya kadar izleyenlerden yorum bekliyorum. Ayrıca lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Bizlere like atmayı, paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sütümün hepsini ekledim. Ve iyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra iyice homojen bir kıvamı alması için blenderdan geçiriyorum. Blenderla karıştırdıktan sonra kıvamı iyice tamamen kek hamuru kıvamını alıyor zaten. Eğer bisküvilerinizi gramı gramına ölçemezseniz sütünüzü kontrollü ekleyin ve bu kıvamı tam tutturun. Kek hamurumuz hazır. 5 dakikada hazırlayacağınız bir tarif. Kabıma yağlı kağıdı koydum. Böyle 2 parmak kalınlığında küçük bu tost makinesi tepsimi kullanıyorum ben. Sizler de öyle küçük kare borcamlarınız falan varsa onlara da dökebilirsiniz. Çok güzel olur. Spatulamla düzeltiyorum. Her yere eşit bir şekilde yayıyorum. Ve 170 derece önceden ısıttığım fırında tam 20 dakika pişirdim. Kürdan testini yapıyorum. Gayet güzel pişmiş. Ve fırından çıkardım. Soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra hafif kekinizde çökme oluyor. Hiç sıkıntı değil. Kekin tadına baktıktan sonra hayran kalacaksınız. Tersini çevirdim. Yumuşak bir dokusu var. Soğuyan kekimin üzerine kahvaltılık sürülebilir çikolata sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Üzerini benim şekilli spatulam var. Onunla hafif böyle zikzaklar yaptım. Siz de bunu çatalla verebilirsiniz bu şekli. Kenarlarını kesiyorum ki daha düzgün görünmesi için. Ve pastam hazır. Dilimleyip sizler için tadına da bakacağım. Şu görüntünün güzelliğine kimse dayanamayacak bence ve herkes bu tarifi deneyecek. Bu kadar basit, kolay bir tarifi mutlaka deneyin diye üzerine bastıra bastıra söylüyorum ve lezzetine bakın.
Birazdan tadına da bakacağım. Servis tabağıma alıyorum. Mükemmel bir tadı var. Kesinlikle deneyin ve yine güzel bir videonun sonuna geldik. Sizlerle yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.